Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir arkadaşımla konuk ederek polinom konuşmak istiyoruz. Öncelikle onu takdim edeyim. Arkadaşım Serkan matematik öğretmeni. Onunla beraber polinom konuşacağız. Merhaba arkadaşlar. Akın hocam davet etti. Polinomlarla ilgili güzel bir içerik üreteceğiz. Bir Evet. çalışmamız olacak. Herkese iyi seyirler olsun şimdi. Şimdi biz polinomda bölen kalan ilişkisini konuşacağız ama bu bölen kalan ilişkisini hani tamamıyla polinomda bölme üzerine bir şey konuşmak değil de bazı şeylerin mantığına odaklanacağız, nedenini anlayacağız ve birkaç soru tarzını da burada konuşmuş olacağız. Öncelikle polinomda bölen kalan ilişkisi dediğimiz şey şuradan alalım. Normal bir tam sayılarda bir bölme işlemini Yani aslında yapalım. bölme işlemine benziyor. Benziyor. Birçok açıdan aslında tabii aslında aynı. Sadece burada bölenler, kalanlar tam sayı değil de ne olacak? Polinomlar olacak. Yani polinomların birbirine bölümü olacak. Ama yine de ilk önce ben kenarda bir tam sayılarla bölme işlemi yapmak istiyorum. Mesela 125'i geleyim, kolay olsun kendime şöyle güzelce bir 10'a böleyim. 12'nin içerisinde 10 bir defa var diyor. İndiriyorum. 25'in içerisinde 10 iki defa var diyor. 2 kere 10 25 kaldı. Bitti mi bölme işlemi? En çok hata yapılan yer. Genelde bizim öğrenciler burada bırakıyor. Kalan 5 diyor. Evet. Ne olacak? Bitti mi? Bitti mi? Bitti. Bittiğini nasıl anladık? Şimdi bir kere biz tam sayıda bölme yapıyoruz. Yani bölen, kalan her şey tam sayı olacak. Ve ne diyoruz? Kalan bölenden küçükse, Doğru. küçükse demek de yanlış olur. Küçük ve doğal sayıysa demek. Doğru. Değil mi? 0'la 9 sınırlar dahil aralıkta kalınca diyoruz ki bölme işlemi bitti. Bu. Tamam. Peki polinomda ne olmuş olacak? Yazalım. İlk önce bir px polinomunu neye bölüyoruz? Qx'e bölelim. Şurada bir bölüm oluşsun. Bunlar hep x'li. X'li ifadeler. Aslında aynı bölme işlemiyle mantık aynı. Aynı olacak. Ve bir kalan çıkacak. Öncelikle biz şunu biliyoruz burada. Normal tam sayıda bölme işlemi yaparken nasıl ki kalan bölenden küçük olduğunda bölme işlemi bitiyorsa burada da kalanın derecesi bölenin derecesinden küçük olacak. Yani Qx'in derecesinden küçük olduğunda diyeceğiz ki bölme işlemi bitti. Şöyle basit bir bölme işlemi yapalım istersen. Olur. Mesela x küp artı x kare eksi 1'i x artı 1'e bölelim mesela. Burada en yüksek dereceye odaklanıyorum. Burada x var, burada x küp var. X kare yazmam gerekiyor ki x küpü yakalayayım. Ama tabii dağıtarak yazacağım. X kare ile x artı 1'i çarpıyorum. X küp artı x kare oldu. Çıkarma işlemi sonucunda burada hiçbir şey kalmadı. Eksi 1 geldi sadece. Bu çok kolay oldu Serkan ya. Biz bir tane daha yapalım. Mesela x üzeri 4 artı 2 falan böyle olsun arada. X olsun. Burada da x eksi 2 olsun. Tamam. Şimdi x küple başlamam gerekti bu sefer. X üzeri 4 eksi 2x küp dedim. Derece sıralı yazmam çok önemli. Çıkartma işlemi yapacağım ama önce artı 2x küp geldi. Sonra artı 2x kare artı x. Şimdi ne yapalım? 2x kare mi? Şimdi x küpe göre bakıyoruz. Evet, 2x kare yaptım. 2x küp eksi 4x kare oldu. Çıkartma işlemini yaptım. 6x kare artı x geldi. Tamam. Bitti mi bölme işlemi? Bitmedi. Ne olması gerekiyor? Bu zaten dereceden olduğu için sabit bir sayı gelmesi gerekiyor değil mi? Yani sıfırın dereceden bir şey olması gerekiyor. Artı 6x dedim. 6x kare eksi 12x çıkarttım. 13x hala etmedi. Artı 13 dedim. 13x eksi 26 geldi ve kalan 26 çarpı x üzeri 0 değil mi? Yani sabit bir sayı kaldı burada. 0. derecen ve bölme işlemi bittiğini de buradan anlamış olduk. Nasıl ki tam sayıda bölmede aslında istesek virgüllerle devam ediyor biliyorsak aslında burada da mümkün ki. Ben burada artı 26 bölü x diyerek tabii yoluma devam edebilirim. Ama demedim. Bölme işlemi bitti. Bitti. Bölme işlemi bitti. Şimdi o zaman hemen şuraya bölünen eşittir. Tam sayılarda var. Burada olacak. Kısaca özelliklerini yazsak. Yani hani px bölü qx eşittir bx. Şuraya ilk önce o zaman bir yazayım onu. Px bölü qx. Yani neye göre yazdım, hangileri nerede görünsün. Px yani bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Bir de hatta şunu da yazıyoruz. Derece kalan derecesi
En küçük 0 oluyor. Doğru mu? Burada da. Tabii ki de kalan derecesi en az 0'dır En ve az kalan 0. derecesi küçüktür. Bölenin Derecesi. derecesi Bu ikisi bize yeter. yeter. Ama dayanamıyorum, bir tane daha bir şey söyleyeceğim. Diyeceğim ki eğer tam sayıda var ya bölümün derecesi de kalan derecesinden büyükse bölenle yer bölüm yer değiştirebilir de deriz demiş olduk. Geçelim. Bizim şimdi bu videoda bununla alakalı bir sorumuz olmayacak. Biz soru tarzımıza odaklanalım. Şimdi Px polinomunun x eksi a ile bölümünden kalan PA'dır diyor herkes. Biz burada nedenini anlamak istiyoruz bunun. Öncelikle az önceki gibi bir bölme işlemini yazalım. Klasik bir bölme işlemi. Px'i x eksi a'ya bölüyoruz. İlla ki burada bölüm çıkacak. Değil mi? Bu bölüm bx olsun. Bx. Kalan da kx diyorum ama ben şu anda kalanın sabit bir polinom olduğunu biliyorum. Çünkü x eksi a yani birinci dereceden bir şey Birinci böldüm. derece olduğu için. Doğru. Tamam. Ben burada bunu px eşittir x eksi a çarpı bx artı kx yazabiliyorum. Evet. Benim bx umurumda mı? Biz kalanı arıyoruz. Doğru mu? Kalana bakacağız. Kalan O zaman biz bu bx'i harcarız. Nasıl harcarız? Nasıl? X yerine a'yı yazdığım anda burası 0 olur. Bx de Yani sıfırın şöyle gazabına uğrar. Bx'i yok etmek için Aynen. çarpanı 0 yapıyoruz. Ve böylelikle bir anda bütün x yerlerine a yazdığımız için PA eşittir KA olur. Zaten K polinomu yani kalan polinomu sabit polinom olduğu için hani KA, O KD, zaman kaç sabit bir sayı. sabit bir sayı kalacaktır. Nedeni bu. O zaman bir Tamam. örnek görelim. Şimdi Px polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan 7. Zaten Tamam. bu hemen bize bir şey söylüyor artık. Az önceki şeyden de sayfada Tabii. da çıkarımımız ne bizim? Böleni sıfır yok yapan- etmen lazım. Evet. Doğru mu? Yani böleni 0 yapan Anladım. x'i polinom değerine yazdığın an kalana eşit oluyor. Doğru. O zaman bana bu ne der? Px x artı Yani 2 0 yapan eksi 2. x'e eksi 2 yazarsak Bu der ki p eksi 2 eşittir 7. 7. Tamam, buradan bunu aldık. Tamam. Yepyeni bir polinom tanımlamış. Qx polinom adını koymuş buna. X artı 2 ile Px artı 3'ü çarpmış. 3 çıkartmış. Polinomumuz bu. Ve bu polinomu bu yeni polinomun x artı 5 ile bölümünden kalan. Yani bu polinomun sonuç olarak Qx olarak odaklan. Qx polinomunu x artı 5'e böleceğim. Yani O zaman yaptığımız işlemi aynısını burada da yapacağız. evet, x yerine Eksi 5. x yerine eksi 5 yazıyorum ve bakıyorum neler olacak. Q eksi 5 eşittir. Eksi 5 2 daha. Eksi 3 çarpı hemen burası çok kritik. Eksi 5 artı 3. Yani Hepsine yazmıyoruz değil mi onu? X'e yazıyoruz. bütün x'lerine eksi 5 yazıyorum. Tamam. Çünkü bazen öğrenciler hep karıştırıyor. Hani içine tamamen eksi 5 yazıyor. Ha yok, p eksi 5 aramıyoruz. Ha. O zaman x gördüğümüz yere sadece x'e yazıyoruz. Tabii. X gördüğümüz yere şurada diyelim o zaman. X artı 5 de bölümünden kalan için x yerine eksi 5 yazacağız dedik. Eksi 5'i yazdık. Eksi 5'i yazdık. Eksi 5'i yazdık. Ne oldu? Q eksi 5 eşittir. Eksi 2. Eksi 3 çarpı p eksi 2 eksi 3 oldu. Tamam. P eksi 2 biliyoruz. Biliyoruz. P eksi 2 O zaman eşittir. kalan artık çıktı. Eksi 3. 7 ile çarp. Eksi 21. Eksi 21. Üç Eksi daha düştü. 24. O halde kalan eksi 24. Bu. Negatif sayı kalması enteresan mı? Yani normalde bölme işleminde olmuyor. Ama burada Burada önemli olan derece. derece. Olsa kaldı. Sıfır önce bir şey kaldı. Evet. Mesela bu da öğrenciler düşünebilir. Hocam niye eksi? Evet. Hani bir bölen eklemeyecek miyiz? Evet. Buna diye. Burada o yok. Yok. Tam sayılarda bölme yapıyorsan kalan doğal sayı olur ama burada kalan Burada derece. Aslında Derece bunun var. derecesi 0. sıfır. Yeni soru açıyorum. Aç bakalım. Güzel olsun ama. Fena değil. Tamam. Daha iyi olacak ama. Px polinomunun x kare artı 4x artı 3 ile bölümünden kalan 4x artı 3 dedi. Burada derece 2. Evet. Derece evet. Bölenin derecesi 2. 2. Kalanın da birinci Kalan da dereceden bir. olması şaşırtmıyor bizi. Tamam. Peki Px eksi 1 polinomu, böyle polinomda küçük bir değişiklik yaptım. X artı 2 ile bölümünden kalanı bulunuz. Bu olaya sondan gidelim mi? Yani bu adam bize aslında ne sormuş? Ona Ne bakın. istiyor? Yani Ne onu istiyor? gör. Tamam. P kaçı arıyoruz biz? Şimdi böleni artık bunun nedenini bildiğim için kullanabiliyorum. Artık eksi 2. Evet. Böleni 0 yapan x eksi 2 yani bu sayıyı polinomda yerine yazıyorum. Eksi 2'yi yazdım. Dedim ki bu adam bize Bizden P ne eksi 3 istiyor? soruyor. P P eksi 3'ü istiyor. Kenara bırakıyorum. Tamam. Soru işareti değil mi? P eksi 3 eşittir soru işareti. Bu soruluyor. Verilen bilgi de
Px polinomu işte buna bölünmüş. Bir yazalım mı ya? Şöyle yazalım. Px polinomunu almış. X kare artı 4x artı 3'e Çarpı, bölmüş. bölüm yani. Bir bölüm uyduruyorum. Bx olsun bölüm. Artı kalan. Kalanımız da 4x artı 3'müş. Bitti aslında. Biz Px3'ü arıyoruz. Yani belki öğrenci burada eksi 3 koyunca 0 geleceğini fark etmedi ama ne yapacak? Ya ben P yerine yani x yerine eksi 3 yazayım bakalım. Yani. Yazsın da görürüz bakalım. P eksi 3 eşittir 9. Değil mi? Eksi Evet. 12 artı 3 çarpı Bx eksi 12 3 daha eksi 9. Eksi Zaten burası gördüğünüz gibi 0 geldi ki 0 gelecekti. Neden? X kare artı 4x artı 3 çünkü x artı 3 çarpı x artı 1 zaten. Yani aslında eksi 3 orayı çarpan olduğu için sıfırlıyor. Ya sen şunu demek istiyorsun. Bir polinomun ax artı b çarpı cx artı d ile bölümünden kalanını verdiyse Tamam. ax artı b ile bölümünden kalanını da cx artı d ile bölümünden kalanını da bulabiliyoruz. Bulabiliriz. Aslında şey gibi hani bir sayının 12 ile bölümünden kalanı aslında oraya gidiyor. Aynen öyle. Lütfen cümlenin tamamını doğru evet. Yani 3 çarpı 4'e 12'ye bölünüyorsa 3'e de bölünür 4'e de bölünür. Mesela bir sayı 12 ile bölündüğünde 10 kalıyorsa 3 ile bölündüğünde kaç kalır? Aynı mantık ama burada dereceye bakıyoruz. Orada da 10'u 3'e bölüyoruz değil mi? Kalanı. Aynen kalanı buluyoruz. 1 kalıyor diyoruz mesela. Burada da aslında bulduğumuz sayıyı kalanla yerine yazıyoruz. Kalanı Yazıyoruz. aslında 4x artı 3'ü daki x yerine eksi 3 Eksi yazıyoruz. 3 yazıyoruz. Yani Aynen. aslında yine kalanı polinomun kendisiymiş gibi alarak Aynen. devam ettik. O zaman genelde böyle verirler değil mi? Hani çok uçuk bir şey var mıdır? Yazdıysak vardır. Bakalım başka ne çıkacak? Bakalım. Sanki zorlaşacak gibi. Beklentiyi çok büyütmüyor. Göreceğiz. Bakalım. Px polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan 7. Tamam. X 2x ile bölümünden kalan 3. Tamam. 2x kare eksi 4x ile bölümünden kalan. Bu sefer sonunda söyleyeceğimi başta söylemek istiyorum sevgili Serkan. 2x kare eksi 4x ifadesi aslında bize verilen bu 2x ile x eksi 2'nin çarpımı. Senin şunu diyesin var mı? Örnek sana ait olduğu için şimdi tersten gideceksin değil mi? O zaman şöyle diyelim. Hadi. 3'e bölümünden kalan 2. 4'e bölümünden kalan da 3. O zaman 12 ile bölümünden kalan kaç? Değil mi? Aynen öyle. Yani bize tam tersinden soruyor ama polinom olarak düşüneceğiz. Evet. O zaman ben sakince yine istenileni biraz yazmak istiyorum. Tabii. Diyorum ki Px polinomunun 2x kare eksi 4x ile bölümünden bir bölüm yine uydurdum. Bx dedim. Kalan ne yazacağım? Evet. Şimdi orada önemli. Kaçıncı derecene böldüm? 2. derece. Kalan ne olabilir? O zaman ya 1. dereceden ya da 0. dereceden. Aynen. O zaman ama en genel yazmak zorundayım. O zaman ax artı b veya Hı hı. 1. dereceden. Tamam. Hı. Çünkü burada a'ya göre zaten sonuç değişecek. Değişir. Yani belki sabit bir şey çıkacaksa A A0 sıfır gelebilir gelecek. yani. Tamam. O zaman şimdi burada verilenleri bir işleyelim. Px polinomunun x eksi bölümünden kalan 7. O Bu zaman bilgi ne demek hemen? P2 P2 7. eşittir 7. 2x ile bölümünden kalan 3. P0 Değil mi? 2x'i 0 yapan 0. Tabii. P0 eşittir 3. 3. Güzel. Zaten Serkan. Bizim aradığımız şu A ve B ya. Evet. İki bilinmeyen arıyoruz ya. Bize bir şekilde iki tane denklem vermeleri gerekiyor. Doğru. P2 7'ymiş. X yerine 2 yazdığım zaman P2 7 gelecek. 2 yazdığım zaman 7 oldu P2. Bak burası 2 Zaten yaz. orası 0. Sıfırladım. 2A artı B. Peki X yerine 0 yazıyorum. P0 ki 3 eşittir. X yerine 0 yazdığım için şurası çok güzel oldu. B hemen geldi. Tamam. B3'müş. B3 A da kolay artık. Evet. 3'ü koydum. 4. A Değil da mi? 3'ü 2. koydum. 4. A'da 2 geldi. Demek ki 2x artı 3 müymüş? 2x artı 3 kalanımızmış dedik. Yani her zaman bir sayıda çıkmayabilir. Tabii ki. Doğru. Tabii. Yani zaten biz ne diyoruz? 0 da olur. Derecesi 1 de olur dedik. Birinci Ve evden burada işte. 1. derecen olduğu için Hı hı. 2x artı 3 kalanımız oldu. Evet. Var mı başka? Var. Son soru gelsin. O zaman herhalde en zoru bu mu? Zor diyemem. Bu kadar hazırladıktan sonra kimse zor demeyecek. O zaman şöyle zor demeyelim, kaliteli olsun. Kaliteli bakalım. Px polinomunun x kare artı 2x eksi 3 ile bölümden kalan bölüm qx kalan 4x artı 2.
Tamam. Burada bölümde gördüğümüz Qx'i x kare artı 2x'e bölmüş kalan 4 demiş. Ve Px polinomunun x kare artı 5x artı 6 ile bölümden kalan kaç? Bak soruda çok fazla x kare x Sanki şey iç içe de geçiyor gibi Evet. böyle bir. Şimdi biz ama neye odaklanacağız biliyor musun? Yine sondan mı? Sondan başlayalım ve ne arayacağız? Onu iyi görelim. Ne Tamam. arayacağız? Px polinomunu x kare artı 5x artı 6 ile bölümünden kalan. O zaman yazıyorum. Önce Px eşittir diyorum. X kare artı 5x artı 6 ne yapar? X artı 3 x artı 2 diye de ayırdım böyle. Tamam. Çarpı bx olsun bölümü kalan da hemen Kalan yine ax artı b dedim. Şimdi ne yapacağız? Q polinomu x kare artı 2 bölümünden kalan 4'müş. P'nin x kare artı 2x eksi 3'te kalan bölümünden kalan 4x artı 2'ymiş. Bunları Tamam. biliyorum. Ama ne arıyorum ben? Px'in bununla bölümünden kalan arıyorum. Neyi bilir? Yani burada B'den kurtulmam gerekiyor benim değil mi? Evet. B'den kurtulmam O gerekiyor zaman- çünkü B'yi istemiyorum. Ax artı B'yi arıyorum. X yerine O zaman bir eksi 3. bir de eksi 2 Eksi yazarsam 2. kurtulurum. O zaman ne arıyoruz biz? Diyorum ki P eksi 3 ile P eksi 2'yi öğrenirsek O zaman bize bunlar lazım. evet. Hadi bunlara bunu edelim. Mesela bir kere Px polinomunun x kare artı 2x eksi 3 demiş ya. Bunun çarpanlarından bir tanesi x artı 3 galiba. Bir bakalım mı? Bakalım. Px eşittir diyorum. X kare artı 2x. Hatta bunu ayırarak yazıyorum. Bak x artı 3 çarpı x eksi 1. Burada bir bölüm Qx demişti bize zaten. Qx artı 4x artı 2. Bak şöyle bir şey yapalım. Bir kere de bitirelim mi işi? Qx'te Qx de vermiş. yazalım yerine. Anladım. Bak buradaki Qx'e şunu yazmamız gerekiyor. X kare artı 2x çarpı rx diyeyim. Bir bölüm. Tamam. Artı 4 yazmamız gerekiyor. O zaman Px polinomunu şöyle bir kere daha yazıyorum. X artı 3 çarpı x eksi 1 çarpı Hatta Qx yerine onu da parçalasak gerek parçalayayım. var mı? Parçalasak. X çarpı Aynen. x artı 2 diyeyim hadi. Çarpı rx artı 4 Tamam. artı 4x artı 2. Evet bak uzun çok kötü gözüküyor olabilir ama bir anda kolaylaştıracak işi. Px3 lazımdı bize. Yerine yazsak. Px3 yazdım. Şöyle sıfırladı burayı bak. Gitti. Eksi 12 2 daha eksi 10. Px2 lazımdı değil mi? Evet. O da Px2. zaten Q'nun Bak eksi 2 şurayı sıfırladı. Yani şurası gitti ama başka hiç sıfırlanan yok. evet. Eksi 2 koydum 1. Eksi 2 koydum. Eksi 3 çarpı x içeride 4 var sadece. 4 var. 4. Eksi 8 eksi 6 mı burası da şöyle. Biraz işlem var Eksi ama 18 oldu evet. dikkat etmek lazım. Kesinlikle. Şimdi burada O zaman- Px3 lazım. Px2 lazım diyorduk. Aldık bulduk hadi bakalım. Şu 2 bilinmeyen yine tekrar şöyle 2 dönelim mi? denklem mi olacak? Evet şöyle dönelim. Tamam. tekrar. Zaten Px3'ü bulduk. Px2'yi de bulduk. O zaman Px3 yani eksi 10 eşittir diyorum. Eksi 10 eşittir. Orayı sıfırladı. Eksi 3a artı b. Şimdi P-2 içinde x yerine eksi 2 yazdım. Tamam. Eksi 2 yazınca burası gitti. Eksi 18 Eksi değil mi? 18. Eksi 2a artı b de burası geldi. Tamam. Yukarıya eksi çarpayım mı? Olur. A eşittir. Eksi Ne 8. geldi? Eksi 8. Artı 16. Eksi 34 mü be? Evet. Eksi 34. O zaman bizim kalanımız ax artı b'ydi. Ax artı b'yi bulduk o zaman. Tamam. Eksi 8x eksi 34 kaldı diyelim. Beğendin mi son soruyu? Güzel bir soru. Peki bir şey soracağım. Mesela bazen kitaplarda böyle sorularda şıklara veriyor. Deneyerek de bulabilir miyiz? Deneyerek de bulabiliriz. Peki farklı bir şekilde mesela aynı cevap çıkar mı iki şıkta da? Çıkma ihtimali olur mu? Çıkma ihtimali tabii ki olur. Yani x yerine mesela x yerine 1 koyduğumda Hı. x artı 2 olsun. 1 koydum 3 geldi. Tamam. 4x eksi 1'de de 1 koyunca 3 geldi. Şimdi bizim öğrenciler hani az çok biliyorum. Genelde şıklara bir bakıyor. Aha. Ya eliyorsa eliyor ya da deniyorsa deniyor. Evet. Hani işte aslında çözüm çok güzel. Evet. Soru da Ama güzel. sen şimdi bana desen ki sen şıkları dener misin? Ben de denem. Ha, şimdi Denemem. ama ben öğrenci dedim ki savaş halinde her şey var. Şimdi ben sınava hazırlanan bir öğrenciysem çalışma esnasında şıklardan test sorusu çözerken şıklardan bulsam da ben ona gider Tabii. birine sorarım.
Ama sınav esnasındayım. Bu sefer ben orada artık tüm gücümü kullanmaya da kalkarım. Ama yine de denemeden sonra da o soruyu aslında öğrenmeye de yine kalkarım. Yani mesela öğrenci bunu bilse aslında hiç denemez. Evet. Çünkü zaten denklemler belli. Çarpanlar olduğu belli. Evet. Bir şekilde kolay bir şey geliyor yani. Ama güzel soruymuş. Zor değil. Açıklayıcı oldu. Ya bölmeye dair her şeyi anlatmadık. Bölmeye dair sadece belli bir soru kalıbı üzerine konuştuk. Biraz daha böyle karmaşık gözüken bir soru tasarlamaya çalıştık son soruda. Yani amacımız karmaşık gözüken bir sorunun aslında adım adım gidildiğinde de gayet rahat çözülebileceğini göstermekti. Bunu göstermeye çalıştık. Arkadaşıma çok teşekkür ederim. Ben devamının gelmesini istiyorum. Biz video esnasında çok keyif aldık ancak tabii sizlerin de keyif alması önemli. Bunları yorum kısımlarında belirtirlerse ve beni ne yaparlarsa, bunu sen söyle, ben söylemek istemiyorum. Beğenin ve takip edin. Böylelikle belki biz de beraber birkaç video daha çekeriz. İnşallah diyelim. İnşallah beğenilir. Herkes beğenirse olur mu? Olur. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Konuk ederim olduğun davet ettiğin için. Sağ olun. Görüşmek üzere Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar.